Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok hoş bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve lila olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu model Instagram'dan Nevriye Ayvaz ablama ait. Kendisine de model için çok teşekkür ediyorum. Kendisi tunus işi olarak yapmıştı. Ben de bu şekilde iki şişe çevirdim. Şöyle. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize kenar bölümünden başlayacağız hanımlar, krem ipimiz ile. Krem ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum öncelikle. İlmeklerimizi atacağız. Bu şekilde 23 ilmek ile başlayacağız hanımlar. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 23 ilmek atıp gelelim. Evet, 23 ilmeğimi attım hanımlar. Şu kenara bir düğüm atacağım. Baştan sona haroşa örgü yapacağız hanımlar patiğimizde. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz, yani haroşa olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim şimdi. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi burada bakın bir diş haroşamız oldu. Buraya bir diş haroşa daha öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa elde ediyoruz. Ön yüzdeyiz. İlmekleri sıra sonuna kadar örelim. Tekrar arka yüzde de yine düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bakın burada iki diş haroşamız oluştu. Artık şuradaki modelimize başlayacağız. Öncelikle hanımlar, kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Şimdi lila ipimi ekleyeceğim buraya. Bir ilmek lila öreceğim. Şöyle bir lila. Ardından hemen lila ipimin ucunu patiğim sökülmesin diye düğümleyeceğim. 4 krem ile başladım. Bir ilmek lila ördüm hanımlar. Şimdi 3 ilmek krem öreceğim. 1, şu lila ipin ucunu da gizleyeyim. 2, 3. Bir tane lila. 3 tane krem öreceğim. 1 lila. 3 tane krem öreceğim yine. 2, 3. Bir tane lila örüyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane lila desenimizi yaptık. Şimdi kalan 6 ilmeğimizi krem ipimiz ile örüyoruz. Ön yüzde modelimizi kurduk hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapacağız. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde bakın, lila ipimi alıyorum. Bir lilamı lila ile ördüm. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipimizi arkada bırakıyoruz. Tekrar kremimi aldım. 3 kremimi örüyorum. Bakın, kremi arkada bıraktım. Lila ipimi aldım. Bir lila ördüm. Lila ipimi arkada bırakıp kremimi aldım. 3 krem örüyorum. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Ve renk geçişlerinde ipi de arka yüzde bırakıyoruz ters tarafta. Tekrar bir lila ipimle ördüm. Yeniden krem ipimi alıyorum. Kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimiz önce sola doğru kayma yapacak birer ilmek. 4 kere sola doğru, 4 kere sağa doğru, yani 4 sıra sol, 4 sıra sağ, böyle zikzak şeklinde devam edecek. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5 ilmek krem ördüm.
Şimdi modelimiz kayacak hanımlar. Bir tane lila örüyorum. Bakın bir sıra birer ilmek sola doğru kaymaya başladı. Hemen kremimi aldım. Model aralarında 3'er tane kremim var. Tekrardan bir tane lila, 3 ilmek krem, bir tane lila, 3 tane krem, bir tane lila ve kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelin ikinci sırası da bu şekildeydi hanımlar. Şöyle. Tekrar arka yüze dönüyorum. Arka yüzde yine model kurulumu yapmayacağım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Lila ilmeklerimi de lila ipim ile. Hemen bir lilayı örüyorum. Bakın yine ipimi arkada bırakıp renk geçişi yaptım. Krem aldım. 3 kremimi örüyorum. Arka yüzde ilmekleri bu şekilde örüyoruz hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yok. Yine bir lilam var. Lila ile örüyorum. Ve kalan 5 ilmeğim krem. Evet hanımlar. Tekrardan ön yüze geçtik. Modelde şimdi 3. sıramızı yapacağız. Bakın 2 kere 1 2. Sola doğru kaydı. 4 kere kayması gerekiyor. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3 4 5 6. 6 tane krem ördüm. Şimdi bir ilmek lila. Yine model arası için 3 tane krem örüyorum. Bir ilmek lila. Tekrardan 3 tane krem örüyorum. Bir tane lila. 3 tane krem. Bir tane lila ve kalan 4 ilmeğim krem. Bu şekilde. Ön yüzde modelin 3. sırasını yaptık. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde model anlatmaya gerek yok. Çünkü ilmekler gördüğümüz renklerle haroşa örülüyor. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi sonuncu kez bir sıra daha, bir ilmek daha modelimiz sola kayacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 krem ördüm. Buraya bir lila örüyorum. Tekrardan 3 krem, 1 lila, 3 krem, 1 lila, 3 krem, 1 lila ördüm ve kalan 3 ilmeğim krem. Bu şekilde 4. sırayı da tamamladık hanımlar. Arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. Bakın şurada lila haroşaları sayalım. 1, 2, 3, 4 haroşa. 4 kere modelimiz sola kaydı. Şimdi modelimiz zikzak şeklinde sağa doğru kayacak. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şöyle: kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6 ilmek krem ile ördüm. Lila ipimi alıyorum. 1 ilmek lila. Yine model aralarına 3 krem, 1 lila, 3 krem, 1 lila, 3 krem, 1 lila ve kalan 4 ilmeğimi krem ile ördüm. Bakın modelimiz artık bir ilmek sağa kaydı. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyim hanımlar. Yine modelimiz bir ilmek daha sağa kayacak. Bakın ilk model 1, 2, 3, 4 ilmek, böyle 4 sıra sola kaymıştı. Şimdi şöyle hesaplayacağız hanımlar. Bu 4. sıra ikinci modelinde ilk sırası olarak düşüneceğiz. 1, 2. 2 kere sağa kaymış oldu. Bakın şöyle.
1, 2, 3, 4. İkinci modeli sayarken bunun dördüncü sırasını 1 diye sayacağız. 1, 2 oldu. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. İkinci, üçüncü, 4, 5 ilmek ördüm krem ile. Lila ipimi alıyorum. 1 lila ördüm. Model aralarına 3'er tane krem. 3 krem, 1 lila. 3 krem, 1 lila. 3 krem, 1 lila ve kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi bunu son kez bir ilmek daha sağa kaydıracağız. Bakın 1, 2, 3 bir daha yaptık mı 4 olacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi krem ile ördüm. Bir tane lila örüyorum. Tekrar model aralarında 3'er tane kremimiz var. 3 krem, 1 lila, 3 krem, 1 lila, 3 krem, 1 lila ve kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi tekrardan modelimiz birer ilmek sola doğru kayacak. Bakın şurada 1, 2, 3, 4 kere sola doğru kaydı. Şu dördüncü sırayı ilk sıra olarak kabul ediyorum yine. 1, 2, 3, 4. 4 sırada sağa kaydı. Şimdi tekrardan birer ilmek sola kayacak. Kafanız karışmasın diye ilk sırayı göstereceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 ilmek krem ile ördüm. Yanına 1 lila örüyorum. Tekrar 3 krem, 1 lila, 3 krem, 1 lila, 3 krem, 1 lila ördüm ve şimdi kalan son 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle saydığımızda da bakın şu ikinci modelin dördüncü sırasını bir sıra kabul ediyoruz. Bu yaptığımızda ikinci sıra oluyor. Her 4 sırada bir ilmeklerimiz modelin gelişine göre ya sağa kayacak ya da birer ilmek sola kayacak. Patiğimin şu kenarına hanımlar toplamda bakın modeli sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane model yaptım. Bu aşamada hanımlar 5 model yaptım. Eli sıkı olanlar çıkabiliyor bazen. Eli sıkı, örgüsü sıkı olanlar bu modeli yapınca şöyle bir sorun olabilir. Patik ayağı küçük gelir hanımlar. Eli sıkı, örgüsü sıkı olanlar varsa buraya ben 5 tane model yaptım. Onlar 6 tane model yapabilir. Yani şu modelden bir tane daha fazla yapabilir. En son sola doğru kaydırma yapmışım ben. Onlar bir kere daha sağa doğru kaydırma yaparak bir model daha buraya yapabilirler. Şimdi hanımlar bu kenarımıza dediğim gibi ben 5 sıra model yaptım. Bu kenarımıza modelimizi tamamlayalım gelelim, ardından patiğimizin şu ön dilimlerini birlikte yapacağız. Evet hanımlar, toplamda 5 tane modelimi yaptım geldim, en son 5. modelin son sırasını ördüm. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki dilimi yapacağız. Bu sıramızda hanımlar her seferinde sol kenarda 2 ilmek bırakacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şişimizde 23 ilmek vardı. Kenarda 2 ilmek bırakacağım. Yani 21 ilmeğimi öreceğim. Ardından geri döneceğim. Evet, bakın son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeği örmüyorum, geri dönüyorum. Burun kısmında patiğimizin oval bir görüntü oluşacak böylece. Geri döndüm. İlk ilmeğimi yine düz örerek başlıyorum. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bu şekilde her sırada 2'şer ilmek bırakacağız hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. 2 ilmek daha bırakacağım. En son 21 ilmek örmüştük. 2 ilmek daha bırakacağım. 19 ilmek öreceğiz.
Her sırada 2 ilmek eksilterek geleceğiz hanımlar. Evet, bakın 2 ilmek daha bıraktım kenarda. Kenarda toplam 4 ilmek kaldı böylece. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu sıramızda 2 ilmek daha bırakacağız hanımlar. Yani 17 ilmek öreceğiz. İlmeklerimizi örüyoruz. Hatta sayarak gidelim dilerseniz. 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın 2 ilmek daha bıraktık. Kenarda 6 ilmek kaldı böylece toplam. Tekrar geri dönüyorum yine. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Devamındaki ilmeklerimi de yine örüyorum. Bu şekilde bu kenardaki dilimimizi yapacağız hanımlar. Ön yüze geçtiğimizde bu defa 15 ilmek öreceğiz, döneceğiz. İşte tekrar bakın ön yüze geçtik. Bu sıramızda 2 ilmek daha bırakacağız. 15 ilmek öreceğiz. Sonraki sırada 13, sonra 11, sonra 9, sonra 7. Bu kenarda son 7 ilmek kalana kadar her sırada buralarda 2'şer tane ilmek bırakacağız. Burada son 7 ilmek kalana kadar patiğimizin bu bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu dilimini tamamladım geldim. Her seferinde buralarda 2'şer ilmek bıraktım. En son 7 ilmek ördüm, geri döndüm. Şimdi patiğimizin ön bölümündeki şu desenlerimizi yapacağız. Bu desenlerin her biri 9 sıradan oluşuyor. Şimdi ilkiyle başlıyoruz. İlk desenimizin 1. sırasındayız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Toplam kenar ilmeğim ile birlikte 8 ilmek krem örüyorum. Modelde 1. sıramız. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8. Ardından şöyle lila ipimi alıyorum. Lilayı arkada ipimizi biraz böyle esnek, şöyle bakın esneterek ölçerek bırakıyorum. Esnek bıraktım. 1 lila, 1 krem, 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 1 lila ördüm. Bakın son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane lilamız oldu. Bu son 2 ilmeğimi de yine örüyorum krem ipim ile. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Lila ilmeklerimizi lila ipimiz ile, kremleri de krem ile. Bu şekilde. Arka yüzde model kurulumu yok. Bakın lilayı lila ile örüyorum. Kremimi aldım. Kremimi de krem ile. Sıra sonuna kadar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzde modelde 2. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 7 ilmek krem örüyorum. 4, 5, 6, 7. Lila ipimi aldım. 1 lila örüyorum. Yanına 3 tane krem ve yanına 1 ilmek lila ördüm. Bu şekilde. Yine burada dilimler yapacağız hanımlar. Her sırada kenarda 2 ilmek bırakacağız. Sayarak gidiyorum. Krem ipim ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Sondaki 2 ilmeği örmüyorum. Bıraktım arkada. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzde modelde 3. sıradayız. 6 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane lila öreceğim. 1 ilmek krem. Pardon, 3 ilmek krem ve 1 ilmek lila.
Şimdi yine kenarda 2 ilmek daha bırakacağız. Burada 8 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 2 ilmek daha bıraktım burada. Ardından hemen geri dönüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelde 4. sıramız. 5 krem örerek başlıyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Lila ipimi aldım. 1 ilmek lila örüyorum. Yanına 3 krem. 1 tane lila ördüm. Şimdi kenarda 2 ilmek daha bırakacağım hanımlar. Şimdi buraya 7 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 2 tane daha krem bıraktık. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde modelde şimdi de 5. sıradayız. 6 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 1 ilmek lila örüyorum. 3 tane krem ve 1 tane lila. Tekrar kenarda 2 tane daha krem bırakacağız. Şöyle buraya 4 krem öreceğim sadece. 1, 2, 3, 4. Ardından geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde de 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Buraya 7 tane krem öreceğim. 4, 5, 6, 7. Lila ipimi alıyorum. 1 lila. Yine 3 tane krem. 1 tane lila ördüm. Şu kenarda bakın 2 tane daha krem bırakacağız. Buraya 1 tane krem ördüm. Kenarda 2 tane daha krem ilmek bırakmış olduk. Ardından yine geri dönüyoruz. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de ön yüzde modelde 7. sıradayız. 8 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 1 tane lila öreceğim. Bakın şu kenarda 2 tane daha krem bırakacağız hanımlar. 1 liladan sonra yanına 2 tane daha krem örüyorum. Bakın şu kenarda 2 ilmek daha bıraktık. Ardından geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi de 8. sıradayız. Bu sıramızda sadece 9 tane krem öreceğiz, geri döneceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın burada 2 ilmek daha bırakmış olduk böylece. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örerek başladım. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. Şimdi geri döndük. Desenimizde 9. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda 2 ilmek daha bırakacağız. 7 ilmek örüp geri döneceğiz. Her sırada 2'şer 2'şer ilmek bıraktık. Bakın aynı dilimi burada da yapmıştık ama burada model kurmamıştık. Sadece krem ipimizle örmüştük. 6, 7 tane kremimi ördüm. Geri dönüyorum. Böylece hanımlar ilk dilimimizi tamamlamış olduk. Şimdi aynı sayılarla aynı şekilde ikinci dilimimizi başlatacağız. Ön yüzdeyiz. Şimdi ilk dilime nasıl başlamıştık? Hemen hatırlayalım. 8 krem örmüştük. Bakın yaparak göstereyim. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın başa döndük. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane krem ördük. Hemen lila ipimi alıyorum. Buraya yine 1 lila, 1 krem. 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 1 lila. Bakın son 2 ilmek kalana kadar ördük. Yine şu burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane lilamız oldu. Şimdi kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile ördük.
Şöyle. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra krem ilmeklerimi krem ipim ile, lila ilmeklerimi de lila ipim ile öreceğim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Şimdi modelin ikinci sırasıyla devam edeceğiz. İkinci sırada da ilk modelde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 8 ilmek krem öreceğiz. Ardından 1 lila, 3 krem, 1 lila öreceğiz. Hep bu defa yine kenarlarda her sırada ikişer ikişer ilmek bırakacağız hanımlar. Dilimler böyle yapılacak. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3 tane dilim yaptım. 9 sıradan oluşan dilimden 3 kere yaptım. Şimdi ikinci dilimi yapacağız. Bu aşamada modele bakarak yapamıyorum, kafam karışıyor diyen varsa da videoyu biraz geri alarak ilk dilimin sıralamalarını tek tek gösterdim. Birinci sıra, ikinci sıra diye tek tek belirttim. Aynı sıraları takip ederek bu ikinci dilimi de yapabilirsiniz. İkinci dilimden sonra yine aynı şekilde hemen bu üçüncü dilime başlayacağız hanımlar. Üçüncü dilimi de aynı şekilde yapacağız. 9 sıradan oluşan üçüncü dilimi. Yalnız şöyle bir durum var. Üçüncü dilimi bitirdikten sonra yani 9. sırasını ördükten sonra adeta 4. dilimi başlatacak gibi modelin ilk sırasını bakın tekrar kuruyoruz. Burada amaç modeli kapatmak. Eğer ki buraya bu sırayı yapmazsak model burada yarım görünecek. Yarım görünmemesi için yeniden 4. dilime başlar gibi bakın. Şimdi yaptığımız modelin ilk sırasını yaptık. Şimdi yaptığımız işlemin aynısını 3. dilim bittikten sonra da yapacağız. Bu şekilde. Şimdi buraya toplamda ilk dilimi yaptık. İkinciyi başlattık. Bu dilimden toplam 3 tane yapalım gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne 3 tane dilimi yaptım geldim. 3. dilimden sonra 4. dilimi başlatacak gibi bir sıra bu şekilde modelin ilk sırasını yeniden kurdum. Böylece 3. dilim kapandı. Şimdi patiğimizin şu bölümünü yapacağız hanımlar. Şuradaki dilimini. Bu ilk dilimi yaparken bakın şurada modelden sonra yapmıştık buraya. İkişer ikişer ilmek eksilterek örmüştük. 23 ilmek vardı. 21 ördük geri döndük. 19 ördük geri döndük. 17 ördük döndük. Ta ki 7 ilmek kalana kadar. Burada da tam tersini yapacağız. 7 ilmek öreceğim, döneceğim. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm, geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Devamındaki ilmekleri haroşa örüyorum. Her sırada ikişer ikişer ilmek artırarak gideceğiz hanımlar artık. Ön yüzdeyim. Şimdi 9 ilmek öreceğim. 2 ilmek daha öreceğiz yani. Şöyle 7 ilmeğimi ördüm. Hemen şuradan 2 ilmek daha örüyorum. 9 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Devamındaki ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi de 2 ilmek daha öreceğiz. Yani 11 ilmek. Bu defa ikişer ikişer ilmekler artarak gidiyor. Bakın burada 9 ilmek var. 2 ilmek daha ördüm. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuncuyu da ördüm, geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu defa hanımlar 2 ilmek daha öreceğiz. 13 olacak. 13 ilmek öreceğiz, döneceğiz. Sonraki sırada 15 öreceğiz, döneceğiz. Sonra 17, 19, 21. 21 ilmek olana kadar öreceğiz. Yani kenarda son 2 kalana kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin bu dilimini de tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, bu dilimimi de tamamladım geldim. En son 21 ilmek ördüm, geri döndüm. Buradaki son 2 ilmeği örmedim. Şimdi hemen yine şurada yaptığımız modelin aynısını tekrar burada da yapacağız hanımlar. Aynı modeli aynı şekil kuracağız. Burada ilk modeli yaparken ne yapmıştık? İlk 4 ilmeğimiz kremdi. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Alttan lila rengi ipimi alıyorum. 1 lila. Model aralarında 3'er tane kremimiz var. 3 krem. Tekrardan 1 lila. 3 krem. 4 tane lila model kuracağız. 1 lila.
3 krem, 1 lila ve kalan 6 ilmeğim krem. Sıra sonuna kadar ördük. Bakın modelin ilk sırasını yaptık. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra modelin ikinci sırası, üçüncü, dördüncü böyle devam edeceğiz. Zikzak şeklinde böyle gidecek. Hanımlar, ben bu bölüme toplamda 5 tane zikzaklı desen kurdum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da aynı sayıda 5 tane model yapacağım. Buraya 6 model kuranlar diğer kenara da 6 tane yapacaklar. Çünkü kenarlar eşit olmalı hanımlar. Kenarlar eşit olmalı. Burada bu aşamada kafası karışacak olan olursa da şu modelin ilk başına gelerek, bakın şu ilk sıralamalara gelerek, buraları anlatmıştık videonun başında. Videonun başına gelerek buradaki modelleri de aynı şekilde kurabilirler. Hanımlar, en son 5. ya da 6 model yaptıysanız 6. model bittikten sonra buraya krem ipimizle 2 diş haroşa öreceğiz. Bakın başlangıca da 2 diş haroşa örmüştük. Modeli bitireceğiz. Sonuncu zikzak model bittikten sonra da yine krem ipimiz ile 2 diş haroşayı öreceğiz. Sonrasında bu renkli ipimizi kesip arkaya düğümleyeceğiz model bittikten sonra. Şimdi hep birlikte patiğimizin diğer kenarını da hanımlar örelim gelelim. Ardından birlikte kesimimizi yapalım. Evet hanımlar, patiğimin diğer kenarında yine modellerimi bitirdim. 5 tane model yaptım. Ve ardından buraya 2 diş haroşamı ördüm krem ipim ile. Bu lila ipimi de kestim. Arkaya ucunu gizleyip düğümledim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim hanımlar. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Burada bol bir kesim yapalım. Patiğimizin arka topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız şu V şeklinde ilmek yerlerinden tekrar ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat, kolay çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimin tamamını keseceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. En son şuraya 2 tane zincir atacağım hanımlar. Burası sıkı olsun diye. İpimi kesiyorum. Artık patiğimizin bu modelli bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi tabanımızı öreceğiz hanımlar. Tabanımızı örmek için de şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Şuralardan hanımlar, bakın şu ilk kenar ilmek yerine geniş olan bölümden ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya başlayacağım. Bu uca kadar ilmek çıkaracağım. Yine krem ipimi alıyorum. İlmeklerimi çıkaracağım. Bakın ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Sırasıyla ilmekler çıkaracağız buralardan. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girip yine ilmek çıkarttım. Hemen şu ipimin ucunu düğümleyeceğim buraya, patiğimiz sökülmesin diye. Devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, şu 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bakın bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Bu uçtan ta ki şu kenara kadar. Ben buradan buraya toplamda 81 ilmek çıkarttım hanımlar. Sizler buraya 5 değil de 6 model yaptıysanız ilmek sayınız fazla olacaktır doğal olarak. Şimdi hep birlikte diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böylece ön yüze bakın bir diş haroşa düşüyor bu şekilde. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bu orta kısımdan başlayarak burnumuzu oluşturacağız. Öncelikle hesaplamayı şöyle yapıyoruz. Ben buruna 7 ilmek ayıracağım öncelikle. Toplam 81 ilmeğim var. Toplam ilmek sayısından buruna ayırdığımız 7 ilmeği çıkartıyoruz. Geriye 74 ilmek kalıyor. 74 ilmeği de iki yana eşit paylaştırıyorum. Yanlara 37'şer ilmek düşüyor. Şimdi öncelikle patiğimizin
tabanını yapabilmek için bu kenardaki ilk 37 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 37 ilmek öreceğiz. Burada 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Kenardaki ilk 37 ilmeğimi ördüm. Burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızdan da şu kenarda da 37 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum hanımlar. Bu geri dönüşlerde ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi almıştım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyoruz. Buraya 7 ilmek ile burun kısmına bir diş haroşa ördük. Patiğimizin tabanı 11 ilmek olacak. Bu orta kısımda 11 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek ekleyerek ortaya ekleyeceğiz o ilmekleri hanımlar. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şimdi de 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimizi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan alarak örüyorum. Ortaya ekledim. 11 ilmek oldu. Şimdi 11 ilmek ile kesimler başlayacak hanımlar. Tabanımızda 11 ilmek var. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir tane alarak ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Yine ip karşıda. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 11 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. 10 ilmek örüyoruz. 11. de kesimi yapıyoruz. Bakalım burada 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Kesme işlemine böyle devam edeceğiz 11 ilmek olarak. Biz bu işleme sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte bu yanlardaki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, 11 ilmek olarak patiğimin tabanını ördüm geldim. Şimdi bu 11 ilmek ile şişimizde kalan 11 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Böylece hanımlar şişimde ilmeğimi kestim, 10 ilmek kaldı. Bu aşamada hemen şurada kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine, ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. İlmek çıkarttım. Tekrar 11 ilmek oldu. Bu şekilde patiğimizin hem arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum.
Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Geri döndüm. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken ön yüze dönüp öyle çıkartıyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şurada da bakın ilk kenar ilmek yerimiz kenarda, hemen şurası. Hemen buraya girerek şöyle buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 11 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sonraki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkarıyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kestim. Ardından geri dönüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine bakın. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Biz bu işleme şuralara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü ördüm ve geldim son kenar ilmek yerlerine gelene kadar. Artık ilmeklerimizi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Şöyle. Hemen şurada da ipimizin ucu vardı. Onu da gizleyerek götürüyorum. İpimin üstünden atlatarak. Böylece patiğimizin örgü bölümünü tamamlamış oluyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çektim. Artık krem ipimizi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle burada iplerimizin uçları vardı. Şöyle arka ilmek aralarına girerek gizlemeyi yapıyoruz. Şu diğer ucumuzu da şöyle gizleyeceğim. Sonrasında kenar oyamız var. Kenar oyamızın yapılışını da sizlere göstereceğim. Patiğimizin boğaz kısmı derli toplu dursun diye, açılma yapmasın diye. Evet. Bakın. Patiğimizi tamamladık. Bakın şöyle bir de kenar oyamız var. Tek sıradan oluşan. Bunu da lila rengi ipimiz ile yapacağım. Öncelikle hanımlar şöyle lila ipim ile şöyle bir zincir oluşturuyorum öncelikle. Bir ilmek oluşturdum. Hemen bu topuğumuzu kestiğimiz yerden itibaren şuraya ilmeğimi sabitliyorum önce. Yapacağımız işlem şu hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Biraz gevşek yapalım hanımlar. Yoksa patik boğazı dar olur. Ayak zor girer. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. Böyle. Patiğimizin çevresini hanımlar bu şekilde şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini dolanıp geldim, kenar oyamızı tamamladık. Şöyle bir zincir çekeceğim ve ipimi kesiyorum artık. Hemen bu lila ipimin ucunu da aralara girerek böyle toparlayacağım, gizleyeceğim. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkmasın bu ip, yoksa çirkin bir görüntü oluşturur. Bu nedenle gizleme işlemine önem verelim hanımlar. Şöyle ipimizin ucunu da gizledik. Evet, patiğimiz hanımlar bakın görüntü itibariyle şöyle. Bakın duruşu bu. Haroşa örgü olduğu için oldukça esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayağımızda da görelim nasıl duruyor. Çok güzel, çok hoş, şık bir patik oldu hanımlar. Yapılışı zevkli, oldukça kolay bir modeldi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin duruşu böyle. Yanı, önü, diğer kenarımız, tabanımız, topuk, model böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha
sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.